65 milyon yıl önce, gökyüzünden yağan ateş yeryüzündeki devleri sildiğinde, geriye sadece ağır hasar almış bir coğrafya ve derin bir sessizlik kalmıştı. Güney Amerika, bu ekolojik yıkımın ardından dünyanın geri kalanından koptu. Dev bir sal gibi aşılmaz okyanuslarla çevrili, yalıtılmış bir kara parçasına dönüştü. Dışarıdan hiçbir genetik akışın olmadığı bu kapalı ekosistem, evrimin en vahşi laboratuvarı haline geldi. Biyolojik kuralları okyanusun ortasındaki bu yalnızlık baştan yazıyordu. Kuzeyde hızla çeşitlenen plasentalı memeliler buraya ulaşamıyordu. Güneyin mutlak izolasyonu, anatomik tuhaflıkların ve benzersiz hayatta kalma stratejilerinin filizlenmesi için kusursuz bir kuluçka makinesiydi. Burada memeliler, kuzeydeki akrabalarından tamamen bağımsız ve paralel bir soy ağacı inşa etti. Diş yapıları, eklem mekanikleri ve sindirim sistemleri farklı rotalarda şekillendi. Kuzeyde atlar evrimleşirken, bu yalıtılmış adada hortumlu develere benzeyen ancak genetik olarak onlarla hiçbir hücresel bağı bulunmayan tuhaf gölge kopyalar doğuyordu. Milyonlarca yıl boyunca kıta, kendi kapalı devre kurallarıyla işleyen kusursuz bir ekolojik denge kurdu. Bu, mutlak bir sükunet ve biyolojik bir kendi kendine yetme haliydi. Ancak yerin derinliklerinde, kıtaları hareket ettiren o acımasız termodinamik motor yorulmak bilmeden çalışıyordu. Okyanusun zemininde bu milyonlarca yıllık sessizliği sonsuza dek parçalayacak bir basınç birikiyordu. Kuzeyin kurtları ve dev kedigilleri ufukta yokken, Güney Amerika'nın zirve yırtıcı nişi boş kalamazdı. Evrim bu kanlı boşluğu doldurmak için gökyüzüne değil toprağa baktı. Dehşet kuşları, etobur dinozorların yok oluşundan beri yeryüzünün gördüğü en acımasız avcılardı. Uçamayan bu bipedal devler, 3 metrelik boylarıyla ekosistemin mutlak hakimi konumundaydılar. Kafatasları, yatay bir sarsmadan, çok dikey bir balta gibi inmek üzere tasarlanmıştı. Avlarının omurgasını tek bir darbeyle kırmak, onların reddedilemez biyomekanik imza saldırısıydı. Kuşların yanı sıra memeli avcılar da kendi grotesk yollarını çizdi. Ancak bu izole topraklarda rahim içi gelişim değil, keseli üreme modeli anatomiye yön veriyordu. Evrimin en kusursuz tesadüflerinden biri olan Thylacosaurus, kedigillerle hiçbir akrabalığı bulunmamasına rağmen devasa kılıç dişler geliştiren, benzersiz bir anatomik mühendislik harikasıydı. Kökleri neredeyse kafatasının arkasına uzanan bu devasa kanin dişleri, kırılmaktan korunmak için alt çeneden aşağı doğru uzanan kalın kemik kınların içine kusursuzca oturuyordu. Çene kasları nispeten zayıftı. Avlarını ısırarak öldürmek yerine, inanılmaz derecede güçlü ön kollarıyla yere çivileyip, boyunlarından aldıkları ivmeyle dişlerini doğrudan şah damarına saplıyorlardı. Bu paralel evrim harikaları, kendi izole dünyalarında kusursuz birer ölüm makinesiydi. Milyonlarca yıl boyunca anatomilerinin ölümcül şekilde test edilebileceği daha üstün bir tasarımla hiç karşılaşmadılar. Ta ki okyanusun dibindeki akıntılar yön değiştirmeye ve güneyin izole tahtının altındaki kıtasal plakalar birbirine doğru ölümcül bir açıyla yaklaşmaya başlayana dek. Avcılar gökyüzüne ve toprağa hükmederken, güneyin otçulları da hayatta kalmak için akıl almaz boyutlara ulaştı. Senartra üst takımı, kıtanın yavaş yürüyen, ağır zırhlı efendileriydi. 2 ton ağırlığındaki Glyptodon, adeta kemikten örülmüş yekpare bir kale gibiydi. Sırtını kaplayan kubbe şeklindeki devasa kabuk, binlerce osteoderm plakasının birbirine kenetlenmesiyle oluşuyordu. Bu altıgen kemik plakalar, şiddetli darbeleri yüzeye dağıtacak geometrik bir kusursuzluğa sahipti. Güneyin hiçbir avcısı, bu biyolojik zırhı parçalayacak çene basıncına ulaşamıyordu. Boyu 4 metreyi aşan dev yer tembel hayvanı Megatherium ise bambaşka bir hayatta kalma stratejisi izliyordu. Onların zırhı yoktu. En büyük savunmaları devasa kütleleriydi. Arka ayakları üzerindeki muazzam denge ve kanca şeklindeki devasa pençeleri, yüksek dalları kendine çekmesini sağlarken, aynı zamanda tehlikeli birer biyolojik orak işlevi görüyordu. Bu ağır siklet canlıların enerji tüketim modelleri şaşırtıcı derecede düşüktü. Yavaş metabolizmaları sayesinde düşük besin değerli bitkilerle devasa cüsselerini beslemeyi milyonlarca yıl başardılar. Ekosistem ağır çekimde ilerleyen devlerin kontrolündeydi.
Zırhlı kuyruklar ve ezici pençeler, keseli avcıların kısıtlı saldırılarını savuşturmak için fazlasıyla yeterli bir savunma hattı oluşturmuştu. Ne var ki, bu canlıların beyin lobları sadece güneyin öngörülebilir, kısıtlı tehditlerini analiz edecek kapasitedeydi. Evrimleri, karmaşık grup taktiklerine karşı hiçbir nörolojik savunma geliştirmemişti. Yürüyen kaleler, güneyin sığ ormanlarında yenilmez olduklarını düşünürken, binlerce kilometre kuzeyde okyanus tabanı yırtılıyor, karanlık sulardan yükselen yepyeni bir volkanik kayaç zinciri suyun yüzeyine ulaşıyordu. Milyonlarca yıl boyunca Kuzey ve Güney Amerika arasında devasa bir su kütlesi akıyordu. Ancak Karayip ve Pasifik tektonik plakaları derinlerde amansız bir çarpışma rotasındaydı. Okyanus tabanındaki yitim zonu boyunca muazzam bir jeotermal basınç birikti. Magma yer kabuğunu yırtarak sualtı volkanları halinde karanlık sulara acımasızca püskürmeye başladı. Lavların hızla soğuyup üst üste yığılmasıyla deniz tabanı yükseldi. Suların içinden siyah, tüten volkanik ada yayları birer birer okyanus yüzeyini delip geçiyordu. Bu fiziksel bariyer gezegenin iklimini düzenleyen küresel okyanus akıntılarını bıçak gibi kesti. Atlantik ve Pasifik'in ılık sularının karışımı geri dönülemez biçimde engellenmişti. Karayipler'de hapsolan sıcak sular zorunlu olarak kuzeye yönelip Gulf Stream akıntısını doğurdu. Kıtaları birleştiren bu jeolojik sarsıntı, Kuzey Kutbu'nu donduracak bir iklimi tetikliyordu. Adalar arasındaki sığ boşluklar, nehirlerin taşıdığı tonlarca tortuyla dolmaya başladı. Pliyosen döneminin ortalarına doğru iki kıta arasındaki son deniz bağlantıları da yavaşça boğuluyordu. Yaklaşık 3 milyon yıl önce, volkanik kayalar birbirine kenetlendiğinde, dünyanın ekolojik kaderini değiştirecek olan o dar ve çamurlu kara köprüsü nihayet su yüzüne çıktı. 60 milyon yıllık kusursuz izolasyon, ince bir toprak şeridiyle parçalanmıştı. Güneyin devasa adası, artık kuzeyin biyolojik fırtınalarına tamamen açık ve savunmasız bir hedefti. Kıstan ıslak çamurunda, güneye atılan ilk yabancı adımların izleri beliriyordu. Bu keskin pençe izleri, güneyin hiç karşılaşmadığı, çevik ve acımasız bir zekanın anatomik imzasıydı. Kara köprüsü bir gecede kapanmadı. Sular tamamen çekilmeden çok önce, volkanik ada zincirleri okyanusun ortasında tehlikeli birer basamak taşı olarak yükselmişti. Hayvanlar bu sınırları yürüyerek geçmedi. Şiddetli kasırgalar ve akıntıların sürüklediği devasa ağaç kütükleri, bu ölümcül suları aşmak için zorunlu biyolojik sallar işlevi gördü. Güneye ilk sızanlar devler değil, fırsatçılardı. Rakunların atası olan küçük, çevik etçiller, okyanus akıntılarına tutunarak, yalıtılmış kıtanın kıyılarına gizlice ayak basmayı başardı. Yüksek beyin hacmi ve hepçil beslenme anatomisi, bu küçük sızmacılara güneyin kaba ve uzmanlaşmış avcıları karşısında akıl almaz bir ekolojik esneklik sağlıyordu. Kuzeye doğru ise çok daha tuhaf bir göç yaşanıyordu. Güneyin devasa yer tembel hayvanları, midelerindeki fermente gazlar sayesinde okyanusta batmayan mükemmel yüzücülerdi. Akıntılarla boğuşarak adadan adaya sıçrayan bu ağır siklet otçullar, Panama tam birleşmeden milyonlarca yıl önce Kuzey Amerika kıyılarına başarılı bir çıkartma yapmıştı. Bu ilk ihlaller, küçük çaplı sızıntılar gibi görünse de, güneyin o kapalı ekosisteminin hassas dokusunda geri döndürülemez mikroskobik çatlaklar yaratmaya başlamıştı bile. Ancak deniz seviyesi iyice düşüp, o dar toprak köprüsü son su kanalını da sonsuza dek kapattığında, adadan adaya sıçrama dönemi aniden bitti. Artık ortada bir okyanus engeli yoktu. Kuzeyin yüksek metabolizmalı, ağır silahlı memeli ordusu için kıtalar arası kapılar ardına kadar açılmıştı. Güneyin zırhlı otçulları ve keseli yırtıcıları, bu yeni kıtasal otoyoldan kendilerine doğru koşar adım yaklaşan, o kusursuz kesici dişlerin biyomekaniğinden tamamen habersizdi. Kara köprüsü tamamen kuruduğunda, milyonlarca yıllık ekolojik izolasyon çöktü. Kuzeyin sürüler halinde hareket eden gelişmiş memelileri için, güneyin kapıları artık ardına kadar açıktı. 4 fil dişli devasa hortumlular olan gomfoteryumlar, bu yeni otoyolun ilk ağır iş makinalarıydı. Zemin, devasa kütlelerinin yarattığı ritmik sarsıntılarla inliyordu. Kuzeyliler sadece cüsseleriyle değil, biyolojik donanımlarıyla da üstündü. Uzun gebelik süreleri sayesinde beyin lobları çok daha gelişmiş doğan bu yavrular, kompleks sosyal ağlar kurabiliyordu. Güneyin yalnız avcıları,
hiçbir zaman organize bir orduyla karşılaşmamıştı. Kurtların ataları olan Canidae üyeleri, kusursuz senkronizasyonlarıyla yepyeni bir avlanma algoritmasını güneye taşıyordu. Ancak asıl yıkım, kedigillerin ayak seslerinde gizliydi. Keselilerin aksine, Machairodontineae alt familyasının ölümcül üyeleri, omuz kaslarından kuyruk uçlarına kadar avlanmak için optimize edilmişti. Esnek omurgaları ve geri çekilebilir pençeleri, onlara kinetik enerjiyi muazzam bir verimlilikle kullanma şansı veriyordu. Onlar birer pusu avcısı değil, yüksek hızlı biyolojik mermilerdi. Bu üstün nörolojik ve kas sisteminin ağır bir bedeli vardı. Yüksek metabolizma. Kuzey'in bu kusursuz makineleri, hayatta kalmak için sürekli ve daha fazla öldürmek zorundaydı. Güney'in ağır çekimde yaşayan, kısıtlı zekalı eski efendileri için evrimin kuralları tamamen değişmişti. Yalıtılmış kıtanın sessiz laboratuvarı, artık merhametsiz bir mezbahaya dönüşmek üzereydi. Çamura kazınan devasa bir pati izi, yaklaşan mutlak felaketin sessiz habercisiydi. Çünkü Kuzey'in en ağır, en ölümcül kılıç dişli silahı henüz sahneye çıkmamıştı. Kuzey'in laboratuvarından çıkan en kusursuz ölüm makinesi Similodon Populator, Panama'yı geçerek Güney'in düzlüklerine ayak bastığında, yalıtılmış kıtanın kaderi artık geri dönülemez biçimde mühürlenmişti. O, günümüz kedigilleri gibi zarif bir koşucu değildi. Yarım tona yaklaşan kütlesi ve devasa boyun kaslarıyla, hızlı koşmak için değil, ağır siklet güreşi için tasarlanmıştı. 20 santimetreyi bulan hançer dişleri kemik kırmak için değil, yere çivilenmiş avın şah damarını ve nefes borusunu saniyeler içinde kesmek üzere evrimleşmiş hassas silahlardı. Güney'in hantal ve şaşkın otçulları, bu yeni kinetik dehşete karşı tamamen hazırlıksızdı. Makruçenya sürüleri, bu kusursuz pusular karşısında akıl almaz bir hızla erimeye başladı. Korkunç ön kollarıyla kurbanını yere sabitliyor, omurga direncini kırarak o ölümcül ısırığı uygulamak için kusursuz bir biyomekanik kaldıraç ve basınç sistemi kullanıyordu. Ancak bu evrimsel hız testinde her şey Kuzeylilerin lehine işlemiyordu. Karşılarına biyolojik bir panzer olan 2 tonluk gliptodon çıktığında, kılıç dişlerin sınırları zorlanıyordu. 20 santimetrelik o hassas hançerler, binlerce kemik osteodermden oluşan bu devasa kubbeyi delemeyecek kadar kırılgandı. Güney'in yürüyen kaleleri, Kuzey'in en ölümcül silahını boşa çıkarmıştı. 4 metrelik devasa yer tembel hayvanı, Megatherium şaha kalkıp o tırpan gibi pençelerini savurduğunda, Similodon bile bu devasa kütleyle göğüs göğüse savaşmayı reddediyordu. Güney'in zırhlı devleri hayatta kalmayı başarsa da, asıl yıkım zirve yırtıcılar arasında yaşanacaktı. Kıtanın eski hakimleri, avlarının kuzeyli bir gaspçı tarafından sistematik biçimde çalındığını izliyordu. Aynı av peşinde koşan keseli avcıların daha zayıf çeneleri ve kısıtlı zekaları, plasentalıların bu yüksek tempolu ve acımasız biyomekanik rekabetine dayanabilecek donanımdan tamamen yoksundu. Güney'in eski kralları için çöküş hızlı ve acımasızdı. Milyonlarca yıllık evrimsel yatırımları, kuzeyli sürülerin organize zekası ve kinetik enerjisi karşısında çaresiz kalmıştı. Keseli kılıç dişliler, avlarını çalan daha hızlı ve esnek rakipleri yüzünden açlığa mahkum oldu. Üstün anatomi illüzyonu, yerini ölümcül bir yetersizliğe bırakmıştı. Gelişmiş plasentalı üreme sistemleri sayesinde kuzeyliler, kayıplarını hızla telafi edebiliyordu. Güney'in düşük enerjili ve yavaş üreyen avcıları, bu acımasız demografik işgale direnemedi. Tanık olduğumuz bu ekolojik çöküşte, pampaları titreten o devasa ayak sesleri tamamen sustu. İzole laboratuvarın en nadide etobur tasarımları, evrimin çöplüğüne karışarak yok oldu. Ancak bu hikaye, tek taraflı bir katliamdan ibaret değildi. Güneyli avcılar silinirken, ağır siklet otçullar, Kuzey'in dondurucu dünyasında akıl almaz bir zafer kazanıyordu. Yürüyen kaleler, Panama'yı geçerek Teksas düzlüklerine kadar yayıldı. Aşılmaz zırhları ve düşük metabolizmaları, onları Kuzey'in zeki avcılarına karşı da kusursuz şekilde koruyordu. Tuhaf anatomileri, Kuzey'deki hiçbir otçul canlıyla doğrudan rekabet etmiyordu. Bu eşsiz avantaj sayesinde, ekosistemde boş kalan nişlere sızarak kendi imparatorluklarını kıtalar arası büyüttüler. Kıtalar arası takasın kaybedenleri, o çok güvendikleri ölümcül yırtıcılar olurken, kazananları garip bir şekilde Güney'in bu yavaş, zırhlı ve hantal otçular ordusuydu. Çamurlu Kara Köprüsü, milyonlarca canlının genetiğini,
iki farklı yöne savurmuştu. Ancak dünyamızı sonsuza dek değiştiren bu biyolojik fırtınanın en tuhaf mirası, modern zamanların gölgelerinde saklanıyordu. Milyonlarca yıl süren o kanlı anatomik savaş nihayet sona erdiğinde, geriye sadece devlerin kemikleri ve yepyeni bir biyolojik harita kalmıştı. Güney Amerika'nın 60 milyon yıllık o eşsiz, tuhaf ve izole laboratuvarından çıkan devasa otçullar ve dehşet kuşları sonsuza dek yeryüzünden silindi. Bugün Amazonların veya And Dağları'nın sembolü olarak gördüğümüz ikonik canlıların neredeyse hiçbiri aslında bu kıtanın yerlisi değildir. Hepsi Kuzeyli işgalcilerin torunlarıdır. And Dağları'nın efendisi lamalar, kökenleri Kuzey Amerika'ya dayanan develerin soyundan gelir. Kendi anavatanlarında yok olurken, Güney'in sarp zirvelerinde hayatta kalmayı başardılar. Gökyüzünden inen balta gagalı kuşların tahtını, esnek omurgaları ve ölümcül ısırıklarıyla pümalar devraldı. Güney'in zirve nişi artık plasentalıların mutlak kontrolündeydi. Ancak Güney'in pes etmeyen bir varisi vardı. Bir avuç küçük keseli, Kuzey'in acımasız dünyasında tutunmayı başardı ve bugün bile kıtada dolaşmaya devam ediyor. Panama kıstağı'nın yükselişi sadece hayvanları yerinden etmedi. Akıntıları keserek kutuplara ılık su gitmesini engelleyen bu dar toprak parçası, gezegeni buzul çağına sürükledi. İki kıtayı birbirine diken bu tektonik yara izi, okyanusları dondurdu ve evrimin kurallarını baştan yazdı. Bugün gördüğümüz doğa, bu acımasız takasın sonucudur. Ayak bastığımız her toprak, milyarlarca yıllık bir ekolojik savaşın mezarlığıdır. Peki, derin okyanus tabanlarında, yarın yüzeye çıkmayı bekleyen başka hangi kıtalar var?